Merhaba buralar. Bugün USB bellek ile ya da Type-C bellek ile nasıl video izleyeceğimizi, daha doğrusu VR videoları nasıl çalıştırabileceğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz biz normalde bilgisayara bağlanıyorduk ve bilgisayar üzerinden VR videoları izliyorduk. Bununla ilgili video çekmiştik. Bu sefer buna gerek kalmayacak. Gözlüğümüzü takacağız. Giriş kısmına flash belleğimizi bağlayacağız ve açacağımız uygulama ile oradaki flash bellekte videoları izleyebileceğiz. İster VR formatında izleyebileceğiz, ister sinema ortamında izleyebileceğiz. Hemen başlayalım. MetaQuest 3'ümüzde giriş kısmını hatırlıyoruz. Burası Type-C girişiydi. Buradaki Type-C girişinde normalde flash bellekler, yeni nesil flash belleklerde Type-C girişli flash bellekler mevcut ama çok yaygın değil. Peki biz ne yapacağız? Bunun için bir adaptör kullanmamız gerekiyor. Öncelikle bir çevirici bir adaptörümüz olacak. Yani burası erkek kısmı bu Type-C olacak. Dişi kısmı da bir USB girişi olacak. Peki bu bize nasıl sağlayacak? Flash belleğimizi bağlantıyı yapabilmemizi sağlayacak. Şimdi artık normal flash belleğimiz bir Type-C girişli bir bellek haline geldi. Peki bu aparatı alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle USB 3.0 destekli olması önemli. Çünkü eğer flash belleğinizde ya da bundan sonra takacağınız hard diskinizde USB 3.0 olabilir. Yani almışken USB 3.0'ı öncelik tanırsanız taktığınız zaman daha uzun vadeli kullanabilirsiniz ki bunu birçok şeyde de kullanabileceksiniz. Hani şarj ederken de Type-C'ye bağlantı aparatı gerekirse de birçok yerde kullanabileceğiniz bir şey. Ben bunu nereden aldım? Ben bunu Temu'dan aldım. 10 amper 240 watt destekli olduğunu söylüyor. Mevzuyu tam bilemiyorum. Ölçüm fırsatım olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Hızlı şarj edebildiğini gördüm. Herhalde büyük ihtimal aynı verileri veriyordur diye tahmin ediyorum. Ama illa oradan şuradan Çin'den getirmenize gerek yok. Bunun bir aparatı almanız yeterli olacak. Peki bu aparatı aldık. Ne yapacağız? Gözlüğümüzün bu kısmına takıyoruz. Şu an içinde benim bir filmim olması gerekiyor. VR filmim var. Bunu size göstermeye çalışacağım. Gözlüğümüzü takalım. Evet, şu an büyük ihtimal bir uzaylı gibi olduğumu düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum da var. Yani gözlüğünüzü taktıktan sonra da unutmayın burada bir çıkıntı var. Yani buna fazla dokunma, vurma gibi şeyler yapmamayı gösterin. Çünkü Type-C girişine arıza verebiliriz. Bu önemli bir konu. Yani çok fazla da hareketli ya da vurma gibi ya da böyle çarpma gibi bir şey olmamalı bence. Yani bunun kablo ile bir şekilde aparatta da olabilir. Yani biraz daha aşağı sarkarsa daha az müdahale ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi oyun oynamayacağız. Biz video izleyeceğiz. Film izleyeceğiz. O yüzden çok da hani dokunacağımı herhangi bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Şu an MetaQuest 3'ümüzden devam ediyoruz kayda. Bakıyorum direkt hemen açtık. Kendimi de görüyorum. Şuradan kütüphanemizi girelim. İndireceğimiz uygulama yani dediğim uygulama bu. 4X VR Video Player. Uygulamaya girdik. Uygulamaya girdikten sonra bunun güzel yanı format ayırt etmiyor. Yani NTFS formatını da desteklemesi. Aynı zamanda XFAT, FAT32'yi de yani diğer bütün dosya sistemlerinin hepsini destekliyor. Burada bir ekran çıkacak. Diyor ki işte erişim izin vermek istiyor musun diyor bu gözle. Tamam diyorsun. Flash belleğimdeki video çıktı karşıma. Bakın direkt buradan USB OTG'ye tıkladıktan sonra burada gördüm. Bunu tıklıyorum. Peki video açıldı mı? Bakın video şu an bir sinema ortamında açıldı. Şimdi ben bunda ne yapmam gerekiyor? Hani sinema ortamında. X'e bastım durdurdum. Bakın şurada ayarlar var. Şurada X'e bastım durdurdum ve tetik tuşuna bastım. Tetik tuşuna bastıktan sonra şurada Y şeklinde bir yer var. Şimdi bu bizim ekranımızın şekli. Şimdi yüklediğimiz video eğer 3D bir şekildeyse yani size bu çok ilk açıldığı zaman bu tuhaf gelebilir olmuyordu. Buradan ayarları deneyeceğiz. Bakın mesela biz diyeceğiz ki 3D bu şekilde. Yani çift ekran gibi olanlar oluyor. Bu değilmiş. Zaten şu an kötü görüyorum. Bu da değil. Panoramada 183D dedim olmadı. 362D dedim. Tamam. Yani bunun videonun 3 çekimi, VR çekimi bu formatta yapılmış ki gözlüğüm şu an her yeri net bir şekilde görebiliyorum. Tabii ağzıma girmeseydi iyiydi. Böyle daha iyi olabilirdi. Şu an videoyu açmış olduk. Peki yine bakıyorum. Buradan dediğim gibi bu videoyu ben böyle değil. Zaten görüntü kalitesi ister istemez 3 boyut deyince biraz düşmeler yaşarsınız. Bundan endişe etmeyin. Filata dönüp düz 2D deyip normal bir televizyon modunda da aynı şekilde de izleyebilirim. Peki uygulamanın diğer güzel yanları ne? Uygulamayı bir inceleyelim. Bunu biraz eğimli, daha çok eğimli, flat monitör hani biraz da ya da düz bir ekran şeklinde ayarlama yapabiliyorum. Buradan da çıkabilirim. Yani uygulama aslında içine girdikten sonra bu tarz şeylerin hepsini
karşılaştırabileceğiniz, bakabileceğiniz bir şey. Ben sinema ortamında sokabilirim. Şu an bir sinemadayım. Etrafımı siyahlaştırdı. Evet, görüyorsunuz bakın, hatta şu an locadayım. Yani uygulama güzel bir uygulama. Normal filmlerinizi izlerken de oldukça keyifli olacak bir ortam. Gerçekten de baktığın zaman film afişlerinin olduğu, bak, evet, ses sisteminin ayrıca arkada konumlandırıldığı gayet başarılı duruyor. Şuradan da bakalım başka ne var? Uzay ortamı varmış. Bir de şuna bakalım. Şu an uzaydayız. Yani uzaydayız demek çok da keyif verdiğini söyleyemeyeceğim. Değişik. Sinema ortamı çok daha hoş gibi durdu bana. Evet. Bence güzel. Harbiden önde. Bak yani buradan şeyi de değiştirebiliyoruz. Bir öndeki ya da arkadaki yeri seçebiliyorum. Birinci koltuğa geçebiliyorum. Yani koltuğumuzu burada kendimiz istediğimiz gibi, bayağı lüks bir koltuğumuz varmış. Ayarlayabiliriz. Bahsedeceğim, anlatacağım buydu. Umarım anlatabilmişimdir, yapabilmişimdir. Çok basitti zaten. Bir aparat gerekliydi. Uygulama dediğim gibi ücretli. Normalde yüklüyorsunuz, bir ay boyunca bir ses etmiyor ama bir ay sonra lap diye bir işte 29 dolardı hatta sanırsam. 29 dolarlık bir ücret mevzusunu söylüyor sana, karşına ekrana çıkartıyor. Onun haricinde ama benim izleyicim, benim takipçim burada, hani en azından bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal zaten bu tarz sorunu çözmüşsünüzdür diğer videolarla diye düşünüyorum. Bu uygulamada böyle bir sorun yaşamazsınız diye umut ediyorum. Birçok uygulamayı da indirdim bu arada. Hani ücretsiz bir şekilde hepsini görebileceğim bir şey var mı diye. Ne yazık ki USB'yi göremediler. Yani açabildim, birçok uygulamada tamamen ücretsiz olan uygulamalar da vardı. Ancak USB'den göremediler. Bir sonraki videomda da şunu anlatacağım. Benim bilgisayarım var. Bilgisayarımda paylaşım açtığım bir dosya var. Bu dosyanın içinde videolarım var. Hiçbir bağlantı yapmadan, hiçbir giriş yapmadan, bilgisayarım açıkken bağlantıyı açtığım için paylaşıma başka program ya da bu programla onu da açabiliyorum. Yani hiçbir şey bağlı değilken, bu bile bağlı değilken, sadece aynı hatta Wi-Fi ağına bağlıysak, bilgisayarımla benim aynı Wi-Fi'ye bağlıysak ve paylaşıma açtığım flash belleği, yani paylaşıma açtığım dosyayı çok net bir şekilde bundan açabiliyorum ve oradaki videoları izleyebiliyorum. Bu da diğer bir videomda anlatacağım. Mutlaka anlatmaya çalışırım. Yorumlarda bahsedersiniz istiyorsanız, hani nasıl önce, çünkü bunda paylaşımı açmayı da göstermem lazım. Yani bilgisayarda bir dosya nasıl paylaşım açılır diye. Dosyada paylaşımı açtıktan sonra zaten evinizdeki her bilgisayarda bunu görebilecek. Hatta telefonunuzda bile bu görebileceksiniz. Aslında genel bir anlatım gibi olacak. Çünkü bir paylaşım açılmış olacak ve bu paylaşımda aynı ağ bağlı olduğunuz sürece bu gözlükle istediğiniz yerden burada evin içinde açıp izleyebileceksiniz. Oraya hiçbir bağlantı, üstelik hem de bir kayıp da yaşamıyorsunuz. Yani ben yaşamadım en azından. İnternet bağlantımda hiçbir sorun yaşamadan videoyu kesintisiz izleme fırsatım oldu. Bu da diğer bir videonun konusu olsun. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olursanız, üye olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.